Gel, herkes buraya gelsin. Evet. Öncelikle ben sizi torbaya gönderdiğimde ne kadar süre koyduysam size o süre boyunca torbada kalacaksınız. Örneğin 1,5 dakika sana torbada kal dedim. Sen 50 saniye torbayı dövüp sonra kollarını indirip nefeslenmeyeceksin. Çok mu yoruldun? Süre çok mu fazla geldi? Kapat gardını. Biraz sonra bahsedeceğim hareket eksenleri çevresinde hareketine devam et. Nefesini toparla, tekrar yumruklamaya başla. Çok yorulduysan yumruklarken yavaş yavaş yumrukla. İkinci husus, torbanın çevresinde 2 adet dairesel alan düşünüyoruz. Birincisi torbaya yakın ve küçük olan bir çember. İkincisi torbadan biraz daha uzak ve daha büyük olan bir çember. Bak bu çemberler iç içe. Birisi içeride torbaya daha yakın, daha küçük. Birisi daha dışarıda, daha büyük. İçeridekine iç çember diyeceğiz. Dış kısımda kalana ise dış çember diyeceğiz. Dış çemberde biz uzak mesafe çalışmalarımızı yapacağız. İç çemberde orta ve yakın mesafe çalışmalarımızı yapacağız. Pekala. Dış çemberden bahsedelim öncelikle. Dış çemberde olduğumu nasıl anlarım? Gardımı aldım arkadaşlar. Öndeki kolumu uzattığımda öndeki yumruğum torbaya sürtünüyor. Arkadaki yumruğum ise etkili bir vuruş yapabiliyorsa ben dış çemberdeyim demek oluyor. Dış çemberde uzak mesafe çalışmaları derken daha öğrenmediğiniz danslı çalışmaları dış çemberde yapacaksın. 2. Direk yumruklar, çengel yumruklar dış çemberde kullanılacak. İç çemberde ise gardın daha kapalı olacak. Kroşe ve aparkat gibi yakın mesafe yumruklarını kullanacağız. Pekala. Senin de bu çemberler üzerinde nasıl hareket edeceğiz? Gelelim 3. soruya. Birinci soru ne dedik? Süreye riayet edeceğiz. İkincisi de ne dedik? İç çember ve dış çember. Üçüncüsünde ise çemberler üzerinde hareketi söyleyeceğiz. Arkadaşlar ne demiştik? Her zaman ayak parmak uçlarımız rakibimizi gösterecek. Burada da aynı. Her zaman ayak parmak uçların torbayı gösterecek. Gardını aldın. Dış çemberdesin. Dairesel bir alan mı? Evet. Öndeki ayağın o çemberin çevre kısmında, dış kenarında. Ona göre sağa dönüş yapıyorum. Karşılıklı hareketlerde nasıl yapmıştık? Sağ ayağını at, ayak bileğini çevir, rakibini gösterecek şekilde diğer ayağını çek garda. Evet, aynen bu şekilde. Öndeki ayağın dış çemberin dış kısmında olacak şekilde harekete devam edeceksin. Tamam mı? Burada hareketini bu şekilde sürdüreceksin. Pekala, dış çemberden sonraki her alana iç çember diyebilirsiniz arkadaşlar. İç çemberdeyim şu an. Gardım daha kapalı. Bak, harekette bu şekilde anladık mı? Bak, birincisinde ne dedik? Süreye riayet et. İkincisinde dış çember ve iç çember nedir? Dış çemberde olduğunu nasıl anlarsın? Üçüncüsünde bu çemberler, bu dairesel alanlar çevresinde hareketten bahsettik. Neydi? Ayak parmak uçların her zaman rakibini gösterecek. Dördüncüsü, etkili yumruk vuracaksın. Torbaya vurduğun zaman etkili yumruk vuracaksın. Ne demek istiyorum? Yani bütün gücünle aban mı diyorum? Hayır. Torbayı iteklemeyeceksin. Bak, bu şekilde yapılan vuruş hiçbir işe yaramaz. Bak, torbayı sallıyorsun sen. Torbaya vurmuyorsun. Vuruşta yumruğun üstteki 3 eklemi torbaya oturacak. Bileğini benim gösterdiğim şekilde tutacaksın. Ve yumruğunu vurup çekeceksin torbadan, değil mi? Bu sefer o etkili yumruk olacak, değil mi? Bak. He? Etkili yumruk nedir? Torbayı iteklemeden gücünü aktarabildiği yumruğa etkili yumruk diyoruz. Evet. Her ne kadar etkili yumruk da atsam ben bu torbada kısmi bir salınım olacaktır. Doğal olarak bu sallanma değildir arkadaşlar. Bakın, bu böyle bir sallanma değildir. Bu torbada kısmi bir salınım olacaktır. Diyelim ki ben dış çemberdeyim. Torba salınım yaptığında ne oluyor? Bak, iç çembere girdim. Doğru mu? Evet, iç çembere girdim. O zaman ne yapacaksın? Dış çemberde kalmak istiyorsan torbanın salınımına uyum sağlaman gerekiyor. Kalmak istiyorsan dış çemberde. Ama iç çembere girerim dersen
kroşe ve aparkatlarla yakın mesafeye geçmen gerekiyor. Teşekkür ederim. Evet. Şimdi dış çemberden iç çembere kendi iradenle de geçebilirsin. Bak, dış çemberde torbayı dövdüm. Etkili yumruklar vurdum. Değil mi? Evet. Şimdi iç çembere girdim. Dış çembere çıktım. Ayağımı attım iskivden sonra iç çembere girdim kroşelere. Tekrar çök çık yaptım dış çembere. Sol sağ sol fent sol sağ fent sağ gir kroşeler. Değil mi? Bak, kendi isteğinle de girip çıkabiliyorsun iç çembere. Yoruldun değil mi bugün sen? Biraz sonra bacağa gireceksin. Evet, şimdi hemen özetliyoruz arkadaşlar. Birincisi, torbaya koyduğum süreye riayet et. Torbaya koyduğum süreye uyum sağla. İkincisi, iç çember ve dış çember. Üçüncüsü,